Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var, onunla başlayacağım. İpim şöyle 100 gram 250 metre uzunluğunda olan bebe yünlerinden. Şişlerim 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkartalım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı 1. Yani tek sayıda bitmesi gerekiyor ilmek sayımızın. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Hemen ilmeklerimi çıkarttıktan sonra modelimi kurmaya başlıyorum. Şöyle sayalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şişimde 15 ilmeğim var. 15 ilmekle modelimi anlatmaya başlıyorum. Hemen ilk sırada başlıyorum ben arkadaşlar. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örerek devam ediyoruz. 4 sırayı bu şekilde yapacağım. Şöyle bir ters bir düzden başladım. Diğer sıralarda da tersleri ters, düzleri düz örerek 4 sırayı tamamlayalım. Evet. Şimdi örgümün ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bakın dediğim gibi düzleri düz, tersleri ters örerek devam ediyoruz. 4 sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet, 4 sırayı tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 sırayı tamamladık bu şekilde. Yani bir ters bir düz lastik yapar gibi yaptık. Şimdi 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim ters, yine ters olarak ördüm. Sıradaki ilmeğim bakın düz. Düz olan ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmekte artırma yaptım şu şekilde. Daha sonra ilmeğimi, bu düz olan ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk burada. 1, 2, 3. Devamındaki ilmeğim ters, ters olarak ördüm. Düzü de yine düz örelim. Şöyle bir dolu bir boş bırakacağız. Ters, bir sonraki düze geldim. Aradaki bakın düz ilmeğimde farklı işlem yapmadım. Bir sonrakine geldim. Bir taneyi atladım, bir sonrakine geçtim yani. İlmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Daha sonra bir artırma yaptım ve bu düz olan ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters olarak ördüm ilmeklerimi. Bir sonraki düze geldim. Yine aynı işlemleri yapıyoruz. Arka boşluktan bir ilmek çıkartalım. Daha sonra bir artırma ve bu düz olan ilmeğimizi de yine düz olarak örelim. Devamındaki ilmeğim ters, bir düz, bir ters örerek sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 5. sırayı bu şekilde tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düz olan ilmeğimi düz, tersleri ters, şöyle bir düz bir ters bir düz olarak ördüm. Bu üçlü ilmeğe gelince artırma yaptığımız bunları da tek tek ters örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Devamında bir düz bir ters bir düz, üçlü ilmeğe gelince bunları ters olarak örüyoruz. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm.
Daha sonra bir düz, bir ters, bir düz. Üçlü şöyle artırma yaptığımız ilmeklere geldik. Bunları ne yapıyorduk? Yine ters olarak örüyoruz. Bir düz, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek 6. sırayı tamamladım. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ters olan ilmeğimi ters ördüm. Düzlerimi de düz örüyorum bakın. Düzleri düz, tersleri ters örerek devam ediyoruz. 7. sıra ön yüzündeyiz. Model 8 sıradan oluşuyor. Şimdi ilmeklerimiz burada artmış oldu. 8. sırada tekrar o artırdığımız ilmekleri kapatacağız. Eksiltme yapacağız yani. Evet, 7. sıramızda tamamladık. 8. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, bir ters, bir düz. Bu 3 tane tersim oluştu burada bakın. İpi kendimden tarafa aldım. Bu artırma yaptığımız 3 ilmek. Bunları bu şekilde topladım. Şöyle kendimden taraf ve tek ilmeğe düşürdüm ters örerek. Tekrar kapatmış oldum. Bu 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Bir düz, bir ters, bir düz. 3 tane artırma yaptığımız ilmek. Bunu ters örerek şu şekilde üçünü topladım. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir düz, bir ters, bir düz. 3 ters ilmeğe gelince ipi kendimden tarafa aldım. Bu 3 ilmeğimi şöyle toplayarak kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra ilmeğim bir düz, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi ikinci model kurulumunda burada yaptığımız işlemleri bu aralardaki düzlere kaydıracağız. Yani bir dolu bir boş olarak devam edecek model. Şimdi bir kez daha kuralım modelimizi. Kaydırarak kuracağız. Modelin 1. sıra ön yüzündeyim. 1. sıra ön yüzünde, yani ikinci model kurulumunun 1. sıra ön yüzünde. Bir ters, bir düz, bir ters olarak devam ediyoruz. 4 sıra aynı şekilde yapıyorum. 4 sırada düzleri düz, tersleri ters örerek tamamlayalım. Şöyle tekrar devam ediyoruz. Evet, 4 sırayı tamamladım. 1, 2, 3, 4. Şimdi 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim ters. Ters olarak örüyorum. Daha sonra bir düz, bir ters. Modeli kaydıracağım için bu aradaki boş olan düz ilmeğe geçtim. Şimdi burada arka boşluktan bir ilmek çıkardım. Şöyle aldım. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Devamında bir ters, bir düz, bir ters olarak ördüm. İlmeklerimi buradaki düz ilmeğe gelince arka boşluktan bir ilmek çıkardım aldım. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım ve sıradaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters ördüm. Şimdi buradaki düze gelince önce arka boşluktan bir ilmek çıkardım aldım. Daha sonra bir artırma yaptım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm.
Sıra sonunda bir ters ilmeğim kaldı ve de kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın modeli kaydırdık. Şu şekilde. Daha sonra 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düz olan ilmeğimi düz ördüm. Burada artırma yaptığımız üçlü ilmeğe geldim. Bunları da tek tek ters örüyorum. 3 ilmek ters olarak ördüm. Bir düz, bir ters, bir düz. Daha sonra yine bu üçlü ilmeğe geldim. Bir ters, 2, 3. 3 ilmek ters olarak ördüm. Bir düz, bir ters, bir düz. Aralardakiler olduğu gibi örülüyor. Bu üçlü olan ilmeği de ters örüyoruz. Evet. Daha sonra bir düz, bir ters, bir düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 7. sıra ön yüzündeyim. Burada şöyle ipim kaçmış. Hemen onu alayım. Evet. 7. sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek, bir düz, bir ters. Yani ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Bakın düzleri düz, tersleri ters. Buradaki 3 düzümü de yine düz olarak örüyorum. 7. sıra ön yüzünde böyle devam edelim. Evet, 7. sırayı tamamladım. Düzleri düz, tersleri ters örerek. 8. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra yine bir düz. Evet, burada üçlü terse geldim. Bir düzden sonra. Bu 3 tersi yani artırma yaptığımız ilmekler bunlar. Üçünü bir alarak şu şekilde ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm ve kestim burada yani. Artırdığımız ilmekleri tekrar keserek tek ilmeğe düşürdük. Bir düz, bir ters, bir düz. Üçlü ters ilmeğe gelince bunları topladım, ters örerek kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki bir düz, bir ters, bir düz ilmek olarak ördüm. 3 ters ilmeğe gelince yine bunları keserek tek ilmeğe düşüreceğiz. Şöyle. Evet. Sıra sonunda da yine düzlerimi düz, terslerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 8. sırayı da tamamladık. Evet, bakın model böyle devam edecek. Şöyle. Bir kez daha model kuracak olursak şurada yine 1. sırada yaptığımız gibi yapıp şurada ilk modeli yani 1. model kurulumunda yaptığımızı yapacağız. 3. model kurulumunda. Hep bu iki modelin kurulumundan devam edecek modelimiz. Kaydırmalı model olduğu için. Evet, bir parçada daha önce yaptım. Bakın bunu da aynı iple daha önce hazırladım şöyle. Modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Arka yüzü şöyle bir görüntüsü var. Gayet güzel. Her iki tarafında kullanılabileceği güzel modellerden. Bu modelden yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi, atkı, bere, patik yapımında, çorap yapımında yani hepsinde kullanabilirsiniz. Onlara uygun ipleri tercih edersiniz. Etol şal yapımında da gayet güzel olur. Şöyle ince iplerle. Kalın da şiş kullanırsınız. Salaş güzel bir görüntüsü olur bence. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar.
Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.